Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün Türkiye yayıncılık sektöründeki tacizi konuşacağız. Konuğumuz yazar Nazlı Karabıyıkoğlu. Karabıyıkoğlu'nun 4 öykü kitabı var. Bir tane de roman yeni çıktı İtaki Yayınları'ndan. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde yüksek lisans çalışmalarını yürütüyor. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yani öncelikle tabii her şeyi konuşacağız bugün. Hani yazdığın yazı neden bu kadar ses getirdi, içeriği tam olarak nedir? Ama ben önce şunu sormak istiyorum. Neden böyle bir yazı yazmaya karar verdin? Neden böyle bir yazı yazmaya karar verdim? Çünkü kendi başımdan geçenleri baz alarak ve Hollywood'da başlayan ve bangır bangır dünyaya yayılan Me Too hareketini acaba Türkiye'de de başlatabilir miyiz diye bir düşünce girmişti aklıma. Ve daha sonra ben bunları düşünürken K24'teki arkadaşlar da böyle bir şey düşünüyorlarmış. O yüzden birbirimizi destekleyerek bu yazıyı yazdım. Bir şeyleri başlatmakta payım olsun istedim. K24'te bir Me Too dosyası hazırlandı. Sen de bir yazı yazdın. Evet. Peki bu yazıda tam olarak nelerden bahsediyorsun? Bu yazıda kendimden yola çıkarak Nazlı Karabıyıkoğlu'nun maruz kaldığı tacizlerin bir kısmını ve mobbinglerin bir kısmını anlatarak bir teorik çerçeve çizmeye çalışıyorum açıkçası. Ve özne ben olduğum için de bunun diğer insanlar tarafından daha empatik bir biçimde algılanabileceğini düşündüm. O yüzden kendimi özne olarak biraz ortaya atmış gibi oldum açıkçası. Yani kendi deneyimlerinde var yazıda. Çok fazla var çünkü hani olmasaydı kendi deneyimlerim, yani ben tacize uğramasaydım belki hani hem bu konu için bu kadar savaş vermez hem de belki anlayamazdım diğer insanları. O yüzden hep kendimden yola çıkıyorum. Peki yani yazıda grafikler var, oranlar var. Pek çok şeyden bahsediyorsun. Yeni tanımlamalar getirmişsin. Taciz nedir tam olarak peki? Evet. Yazıdan bahsedelim biraz. Evet. Aslında hani taciz nedir ve hani nasıl olur, nasıl Aşamaları. anlarız, nasıl aşamaları nelerdir? Bunları biraz daha böyle teorik biçimde ve basitçe anlarsak eğer bunun bize ve bizim çevremizdeki bütün tacize maruz kalan insanlara bir faydası olur diye düşünüyorum. Benim taciz kavramım bugüne kadar okuyup ya da işte görüp beslendiğim şeylerden gelen taciz tanımım şu. Belirli bir iktidar alanının içinde olan, yani burada erkekler de olabilir, kadınlar da olabilir, herhangi bir cinsiyet ben atfetmiyorum, insan diyorum o yüzden. Cis bireyler, trans bireyler, Evet, queer bireyler. evet. İktidar alanının içinde başka bir kişiye karşı gösterdiğiniz, o iktidarı kullanarak gösterdiğiniz, yaptığınız ve o kişinin üzerinde herhangi bir rahatsızlık oluşturacak şey tacizdir. Yani çok fazla tartışma oluyor. İşte biz flört ediyoruz ama işte hani bu taciz mi değil mi anlamıyorum. Ya flört, siz kendi isteğinizle flört ederken bile o bir yerden sonra tacize dönüşebilir. O yüzden benim kıstasım şu: rahatsızlık vermek ve devam etmek. Peki tacize uğradığını düşünen kişi, rahatsızlık duyan kişi bunu belirtmeli mi? Söylemeli mi? Keşke. Keşke. Yani mükemmel bir Evrende. adalet sisteminin iyi işlediği, devlet mekanizmalarının iyi işlediği, mağdurların birbirine sahip çıktığı, Tabii. ifşaların iyi işlediği bir sistemde evet söylemeli. Bu yüzden belki biraz da tacizin aşamalarına bakmamız lazım diye düşünüyorum. Ya tacizin aşamaları nedir peki? Gerçekten tam onu sormak istiyordum. Evet. Çünkü sen aşamalandırdın bunu uzun uzun. Evet. Biraz daha açıklayabilir misin? Tabii açıklarım. Ben bunu bir 4-5 adıma indirgedim. O da benim işte kurumsal hayattaki pratiklerimden ileri geldiği için hep hani grafiklerle çalışmayı falan seviyorum. Şimdi tacize maruz kaldığımızda bu taciz mi değil mi? İlk başta kendimize bu soruyu soruyoruz. Olayı yaşadık.
Ve taciz mi değil mi? Bunu tartıyoruz, idrak ediyoruz, değerlendiriyoruz, sınıflandırmaya çekiniyoruz. Taciz mi değil mi? Sonra karşımızdaki iktidar alanındaki kişi, adam, erkek, her kimse ya yakıştıramıyoruz bunu ona. O yapmaz diyoruz. Ve bizim çevremizdekiler de diyor ki ya sen abartıyorsun, o taciz değil. O zaten çapkın bir erkek. O zaten çapkın bir şair. Sıfatlara sığınıyoruz. Evet, o bana da yapmıştı canım. Aman diyor. Sen de şey yapıyorsun yani o zaman tamam ben abartıyorum diye düşünüyorsun. Ve ya koskoca editör, koskoca yayın evi sahibi yani ben yanlış anladım falan diyorsun. Ve kendinle baş başa kalıp tacizciyi suçlamaya çekiniyorsun. Ve sorun bende mi diyorsun. Ben neden öyle davrandım? Ve bazen gerçekten son derece kötü bir şekilde yani bunları duyduğum ve deneyimlediğim için işte o kadar göğsü açık giymeseydin sen de. Yani yine kadın cinayetlerine bağlanıyoruz. Trans cinayetlerine bağlanıyoruz burada. Sonra eğer kabul edebiliyorsak tacizi, davranışı kabul ettik, evet bu tacizdir dedik. Kendi içimizde bir şaşkınlık, öfke ve utanç sürecine giriyoruz. Ve böylelikle biz mağduna dönüşmüş oluyoruz. Mağduna dönüşmüş oluyoruz. İkinci adım olarak bunu birine anlatacak mıyız, anlatmayacak mıyız? İfşa aşaması mı? Anlatma, paylaşma. Paylaşma, anlatma ve elbette Belki. yani sonunda ifşa da olabilir. Çok zor. Yani birini anlatmak da çok zor. Ve bu üçüncü süreci getiriyor. Tacizi sırtında taşımak. Taşıyorsun. Ve bu taşıma sana şöyle şeyler getirebilir. Eğer bir yayın evinde çalışıyorsan yeni bir iş bulman gerekir. Eğer bir editörsen mesela ya da satışta çalışan biriysen. Ama eğer bir yazarsan yayın evi değiştirmen gerekiyor. Ki bu çok zor bir şey. Çünkü editörünü de değiştiriyorsun. Evet ve bu yüzden de damga yiyorsun. Çok yayın evi değiştiren yazar oluyorsun, uyumsuz yazar oluyorsun, sorunlu oluyorsun, o problemlidir. Dışarıdan bunların hiçbirini bilmeyen insanlar o çok problemlidir diyor. Ve bütün bunlar olurken sen arka planda sürekli yeniden taciz edilme endişesiyle yaşıyorsun. Sürekli. Ve belki de bununla yaşarken zaten yeniden taciz ediliyorsun. Evet. Yani tavan arasındaki deli kadın oluyorsun. Evet, aynen öyle. Tavan arasındaki deli kadın. Suzan Sonra da Gruber. evet, delidir ne yapsa yeridir. Ya da şimdilerde çok moda, faşist feminist. Evet. Faşist feminist. Bugünlerde oluyorsun. çünkü bir hareketlenme var yayıncılık sektöründe. Var. İfşalar Evet. arka arkaya geliyor. Evet. Çok insan ciddiye almasa da, Evet. yayılmasa da. Evet, geleceğiz oraya. Oraya da gelelim. Dördüncü adım ifşa etme. Eğer ifşa etmeye karar verdiysek, çıktıysak ve işte bu kişi bana bunu yaptı, bunu söyledi bilmem ne ve burada bir şerh düşeceğim. Kanıt meselesi. Evet. Kanıtınız olmasına çok gerek yok. Çünkü benim uğradığım tacizlerin belki de %80'i kanıtsız, sözlü, uçup giden şeylerdi. Ama ben yıllarca bunlarla geceleri uyuyamadım yani. Şimdi ben nasıl kanıt sunayım? Nasıl sunabilirim? O yüzden bu kanıt meselesini belki de başka bir programda konuşmak lazım. Ki kanıt sunsan dahi inandırıcı olmayabiliyorsun Aynen öyle. bazı kesimler Evet, için. şimdi diyelim tacizi ifşa ettik. Benim de yaşadığım gibi yazıdan sonra, yazıdan sonraki şeyleri konuşuruz ama ilk başta şunu söylemek istiyorum. Müthiş bir sükût suikastı. Görmezden gelinme, dalga geçilme ve linç edilme. Yani çok güzel linç edildim ben mesela. Twitter'da. Evet, dalga geçildim. Sadece Twitter'da değil, konuşma ortamlarında da. Ve bu biraz da sürgün ve aforozu birbiri ardından getiriyor. Peki bunu yapan, ya bunu yapma cesaretini, bu aforozu yapma cesaretini bulunan bu iktidar alanı tam olarak nedir? Kim bu insanlar? Yayıncılık sektöründe ne gibi konumlarda bulunuyorlar? Bu kadar güçlüler mi gerçekten? Bu kadar cesaret edebiliyorlarsa? Bunlar çoğunluğu yani benim kendi hafsalamda değerlendirdiğim gibi %90'ı civarında ya da 95'e varan erkek.
Yani erkek dediğim de şu. Na, trans, cis, hetero, erkek. Evet, aynen öyle. Yayın evi sahipleri, dergi sahipleri, genel yayın yönetmenleri, editörler. Mesela koltuğunu 20 sene terk etmeyen editörler var. Evet. Şimdi bu editörler ne yapıyor? Ahbap çavuş. Evet. Kendi alanını belirliyor. İlişkilerini kuruyor. Çünkü Türkiye yayıncılık sektöründe ilişki demek iş demektir. İlişki demek ün demektir. İlişki demek şöhret demektir. O zaman siz kitap eklerinin sayfalarından kapak sayfalarına çıkabilirsiniz. Ya da yazdığınız çok nitelikli bir şey olmasa da baş tacı edilebilirsiniz. Ve ödüller tabii. Ödül mekanizması. Yani Buna da gelecek. evet, yayın evi sahipleri, dergi sahipleri, editörler, yazarlar ve şairlerin oluşturduğu o iktidar alanının da bir işlevi ödül mekanizması oluşturmak. Ve bu iktidar alanını yaratırken iyi ilişkiler kurdukça o erk sahipliğini besliyorsunuz. Ve ağlar oluşuyor ve bunların hepsi birbirini besliyor. Ve ödül konusuna geliriz sonra. Sadece şunu biraz dikkat çekmek istiyorum. Mesela Hollywood'da başlayan Me Too hareketi, Weinstein'la birlikte başlayan, daha sonra işte Kevin Spacey, Bill Cosby ile devam eden ve bugünlerde de bayağı bir Ki dünyanın pek hareketlenme çok var. yerinde de şu an hareketlenme var. Evet, Hindistan'a kadar gitmiş Me Too dalgaları. Ki Evet. bence Türkiye'ye de yavaş yavaş geliyor. Bunu da soracağım. İşin komik tarafı şu, mesela Hollywood'da adam Weinstein çok pis işler yapmış. Evet. Fakat bunu asla indirgemek için söylemiyorum. Evet. Sadece bu bir gerçek bence. Müthiş paralar var orada. Yani Hollywood'da bizim hayal edemeyeceğimiz paralar dönüyor. Tamam mı? Ve işte adam bir film için o artist istiyor. Ona işte inanılmaz paralar ödüyor ve onu çıkarıyor yukarı. Evet. Ama Türkiye'de biz zaten yayıncılıktan, kitaptan neredeyse hiçbir şey kazanmıyoruz ki. Ne kadar yani, telif? %7? %7, %10. Evet. Yani ve bir kitabın 15-17 lira olduğunu düşünürsek bu %7 çok komik çok yani. komik bir çok rakam. komik bir rakam oluyor. Tabii. Tabii yani bestseller yazarlardan bahsetmiyorum. Gerçekten hani bizim edebiyatla uğraşan insanlardan bahsediyorum. Yani para da dönmüyor. Bu bize neyi gösteriyor? Hakikaten Türkiye'de iktidar alanı müthiş. Yani gerçekten iktidar sahibi olmak için bunları yapıyor insanlar. Evet. Yani temel güdü sanki para değil gibi. O yüzden bu çok endişe verici bence. Peki bu aşamalardan bahsettik. Taciz aşamalarından ve bir aforozdan da bahsettik. Bu aforoz sürecinde mağdum neler yaşıyor? Yani ne gibi zorluklar yaşıyor ve nasıl sükût suikastine maruz bırakılıyor? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu soruya cevap vermeden önce şunu söylemem lazım. Şimdi ben burada konuşuyorum. Başka arkadaşlarımız da konuşuyor. Ama elbette ben de bir özneyim. Kendi yaşadıklarım çerçevesinde ben bir özneyim. Ama diğer öznelerin de konuşması lazım. Çünkü ben bir yere çıkıp eğer şöyle bir taciz var, şöyle bir tecavüz var dediğim zaman bu bir rahatsızlık yaratıyorsa insanlar üzerinde haklı olarak o öznenin neden konuşmadığını düşünmemiz lazım. Çünkü insanlar söyleyemiyor, ifşa edemiyorlar. Neden? Çünkü işlerini kaybederler. Kariyerine zarar verirler. O yüzden insanlar ifşa etmiyorlar. Yani ve damgalanırlar ve hiçbir şey olmamış gibi davranılabilir. Görülmez olurlar. İyice görülmez olurlar. Bir şey paylaştıkları zaman kimse onlara cevap vermez. Ve işte uyumsuz sensin, sen uyumsuzsun, sen sistemi bozdun derler. Ve eğer kariyerinde herhangi bir başarısızlığın varsa buna bağlanır. Evet. Yani bu hiç bitmeyecek bir döngü gibi Evet, adeta. Çepeçevre Ve sarılmış. yani mesela burada ne Erk yapmalıyız? ağları. Burada ne yapmalıyız? Beni çok fazla insan arıyor. Evet. Yani Yazıdan sonra sonra başladı. başlayan ve neredeyse 2-3 aydır çok yoğun bir şekilde hiç tanımadığım, daha önce hiç bilmediğim insanlar bir şekilde ulaşıp ben şöyle bir şey yaşadım ama evliyim, ailem var ve adımın bu ifşada geçmesini istemiyorum.
Anlaşılabilir. Ama ifşa da etmek istiyorum çünkü bununla yaşayamayacağım. Benim için bunu söyler misin? Şimdi ben burada ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Söylemeli miyim? Söylememeli miyim? Yani ben Ses olmalı mıyım? Olmamalı mıyım? Biraz gerçekten hani kendimi bayağı bir yalnız hissediyorum. Ben ses olunması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca sana da bunu da soracaktım. Bu mağdurlar arasındaki dayanışma ağını nasıl kuvvetlendirebiliriz? Yani pek çok kadın var. Hatta bazı kadınlar aynı kişiler tarafından tacize uğramış defalarca. Evet. Ve yine ses çıkaramıyoruz. Şöyle. Yine ifşa edemiyoruz. Yine Evet. isim veremiyoruz. Yine çekiniyoruz. Özneler konuştuğu zaman ya da bir özne konuşan bir insana el verdiği zaman, benim yerime bunu söyle dediği zaman biz kendi aramızda o kişileri linç etmeyelim. Evet. Sahip çıkalım. Yani sen niye böyle dedin böyle? O zaman lütfen gelin ve yöntemleri birlikte tartışalım. Çünkü bir araya gelmedikçe, örgütlenmedikçe yani mağdurların örgütlenmesi gerekiyor. Ve bazen o kadar tuhaf şeyler duyuyorum ki A şehrinde yaşayan bir kadına bir erkek şair tacizde bulunmuş. B şehrinde yaşayan bir kadına da aynı şair tacizde bulunmuş. Ama birbirlerinden haberi yok. Birbirlerinden haberleri olsa belki büyük bir baskı mekanizması yaratabilecekler. Ya da birbirlerinden güç alabilecekler. Daha kolay ifşa edebilecekler. Dikkatli olacaklar. Benim yani hayalimde şöyle bir şey var. Tacizcilere ve zorbalara karşı bir veri tabanı oluşturmak. Evet. Yani herhalde bu çok iyi işleyen bir şey olurdu. Fakat tabii bayağı bir ütopik bir şey. Belki bir gün Belki diyelim. bir gün, aynen. Yani peki ben şunu da sormak istiyorum. Bu erk sahibi insanlar, bireyler bu kadar mı güçlü gerçekten? Yoksa biz biraz fazla mı çekiniyoruz acaba? Bazı kadınlar, diğer bireyler tacize uğrayan. Evet. Yani Belki de o kadar büyük bir iktidarları yoktur, sarsılmayacak kadar. Yani bu biraz işte Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra oluşmaya başlayan yeni çağdaş Türkiye edebiyatının ve işte 30'lar, 40'lar ve 50'lerde iyice kendini belli eden klikleşmelerin, Fethi Nacilerin, Nurullah Ataçların, Mehmet Fuatların, Cevdet Kudret. evet mesela Cevdet Kudret müthiş bir mizojinisttir yani. Yani zaten bu gelenek, bu Bir el verme. lobileşme mi diyelim? Evet, bir el Bu verme, lobileşme bir el verme tabii. söz konusu. Ve gittikçe artan kadın yazarların Evet. ya da LGBT+, hiç fark etmez. Yani hegemonik erkek olmayan insanların yazdıkları ve kendilerini göstermeye başladıkları onların iktidarlarını sarsıyor ve bundan çok rahatsızlar. Bu yüzden daha fazla alanlarını korumaya çalışıyorlar. Ve bunda ne kadar güçlüler diye sordun ya. Bence güçlüler ama bu kırılamayacak bir güç değil. Ve biz bunu zaten şu an kırıyoruz yani. Çünkü bu ahbap çavuş. Ben şu an yeğen bunu bunu ilişkisi. kırdığımı düşünüyorum ve bununla da Evet. çok gurur duyuyorum. Evet. Ve bunu yapan bir sürü Kadın var. arkadaşım var, kadın var, LGBT+ var. Yani o yüzden bunların güçlü olmasının bence en önemli sebebi bu iktidar alanındaki insanların onlara erkekliği, hegemonik erkekliği benimsemiş kadınların destek vermesi. Yani eğer hegemonik erkekliği benimsemiş kadınlar bu iktidar... Erk sahibi kadınlar diyebilir miyiz? Erk sahibi kadınlar diyebiliriz aynen. Erk sahibi kadınların bu sistem içinde kendi kariyerlerini güçlendirmek için işte bir yayın evi, atölye, ödül mekanizması içinde bu iktidarı güçlendiren, aynı zamanda tanık olduklarını da hafifleten Evet. erk sahibi kadınlar var. Ben de bunu sormak istiyordum aslında. Yani geçtiğimiz günlerde bir ifşa gerçekleşti. Sanırım sen ve birkaç kadın beraber bu ifşayı yaptınız. Ve yeterince ses getirmedi çünkü tacizi gerçekleştiren kişi ve tacize uğrayan
kişi, bireyler yeterince popüler değildi. Evet. Evet. Yani. Şimdi o konuya gelirsek şöyle bir şey oldu. Çok fazla tanınmayan, hatta belki de hiç tanınmayan, sadece varlıkta tek bir şiiri çıkmış bir şair erkek. Çok fazla kadına ağza alınmayacak derecede terbiyesiz bir şekilde cinsellik içerikli mesajlar atıyor. Ve hani kimlere yani hani çok iyi, harika bir şair dediğimiz kadınlara vesaire. Daha sonra bu kadınlardan biri beni aradı. Dedi ki böyle bir şey var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hani sen bunu bir şekilde ifşa eder misin? Şimdi ben bu durumda ne diyebilirim? Hayır mı diyeyim? Yani o zaman ben kendimi yalanlamış olurum. O zaman o yazıyı niye yazdım ben? Öyle olunca tamam dedim. Hani ne yapabiliriz bakalım. Fakat bu sırada 2 saat geçmeden başka bir kadın daha çıktı. O da tacize uğramış. Ve o ifşa etti. Onun ifşasını ben paylaştığımda, sahiplenip paylaştığımda ben bayağı hani ortalığın yıkılacağını falan düşünmüştüm. Ama hiçbir şey olmadı. Kimse bunu sahiplenmedi, kimse tepki göstermedi. Bunun sebebi şu mu? Erkek şair de ünlü değil, tacize uğrayan kadınlar da ünlü değil. O zaman yani ne yapacağız? Yine geliyoruz işte örgütlenmeye. Evet. Peki yani gerçekleşen ifşalara tepki vermezsek, paylaşmazsak, sahiplenmezsek ya da ifşalar gerçekleşmezse ne olur? Yani edebiyat ya da yayıncılık sektöründe neler yaşarız? Edebiyat dünyasında ya da yayıncılık sektöründe. Şimdi ifşa etmedikçe tacizi kabulleniyoruz. Bu da beraberinde alışmayı getiriyor. Ve biz alıştıkça bu bizim tacize karşı savaşmamızın bedelini arttırıyor. Ve bir süre sonra kanıksama ve filtrelemeye geliyoruz. Filtreleme nedir? Tacizi derecelendirmek ve ona göre tepki vermek kendi içinde. Sözlü taciz. Mesela öyle bir şey oluyor ki artık kadınlar sözlü tacize tepki vermiyorlar. Tabii. Ancak tecavüze uğrarsa bu onun için bir şey ifade ediyor. Kanıksandı. Kanıksanıyor. Evet. Filtreleme işte. Halbuki zaten bizim yayıncılık sektöründe tacizlerin çoğu sözlüdür. Elbette başka diğer çok trajik durumlar da var. İşte bu durumlarda hep diyorum ki özne gelsin konuşsun. Evet. Yani illa ismini söylemesine gerek yok. Biz kendi aramızda örgütlenelim, o öznelerle konuşalım. Yani bunu dışarıya açmamıza gerek yok ama birbirimize sahip çıkalım. Evet. Peki, benim de bazen ayrımını tam anlayamadığım bir konu var. Yazında da bahsediyorsun. Tacizin içinde ya da dışında mobbing nasıl bir şey? Mobbing ve tacizin arasındaki fark nedir? Tam olarak nasıl bir sınır çekebiliriz? Fark var mı? Yani aslında bence çok bir fark yok. Fakat belki hani taciz çatısı altında işte cinsel taciz, sözlü taciz, psikolojik taciz ya da bilmiyorum tabii bunları daha iyi bilen insanlar vardır. Muhakkak hukukçular ve psikolojiyle uğraşan insanlar. Onlar söylese daha iyi olur ama benim bu kendi değerlendirmem. Mobbing de tacizin kollarından biri. Çünkü mobbing Türkiye'de özellikle kurumsal şirketlerde müthiş bir etki alanı olan bir taciz biçimi. Ben kurumsal hayatımda da çok fazla mobbingle karşılaştım. Fakat kurumsal hayatta mücadele etmek bir tık yani küçücük bir tık daha kolay. Çünkü insan kaynakları departmanları bir işlev, işte o bir bence örgütlenme. Yani insan kaynakları departmanı olması ve o insanların sen elinde bir maille ya da bana işte direktörüm şöyle yaptı dediğinde bunu dinleyecek kişiler var. Evet. Ben de bu şekilde yani işten çıkarıldım. Müthiş mobbinge uğradım ama Ki pek çok insan. evet ama savaştım ve tazminatımı aldım. Evet. Ama ben şimdi dönüp beni taciz etmiş bir erkek yazardan gidip tazminatımı alamıyorum. Evet. Yani böyle bir sıkıntı var. Mobbing nedir cevap vereyim. Mobbing mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılması. Evet. Yani
yayın evlerinde sadece dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla o kadar fazla mobbinge maruz kalan editör var ki. Ve yani işin tuhaf tarafı da mobbingi yapan yayın evi sahipleri sosyalist. Evet, ben de sana bu lobileri soracaktım. Evet, Edebiyat yani lobilerini. Leyla Erbil'e yine selam olsun. Tabii, Sosyalist, muhakkak. erkek sosyalist eleştirmenler, yayın evi sahipleri baktığınızda acayip işte haklarını savunur, böyle tiratlar atarlar. Ama kendi çalışanına maaş vermek istemez, bedava çalıştırmak ister. Çok fazla sorumluluk yükler. Ve onun herhangi bir maruzatı olduğu zaman hadi dışarı, hadi yallah der. Bu arada yani emek sömürüsü de mobbingin içinde Tabii diyebiliriz. ki. Çünkü benim bildiğim bazı genç kadın şair arkadaşlarım bir yayın evinin bütün işlerini yapıp bir davete bile çağrılmayabiliyorlar gerçekten. Evet. Yani, Yani- çok da uzağa gitmeye gerek yok. Tabii. Yine kendimden yani bir butik bir yayın evinin bütün işlerini yapıp sömürülüp sonra da iğrenç sıfatlarla anılan biri olarak evet bu oluyor. Peki sana bir soru daha sorabilir miyim? Yani Türkiye'deki Me Too hareketi ya başladı mı diye soracağım zaten. Sence Türkiye'ye bir Me Too dalgası geldi mi en azından? Şöyle bir esti mi havası? Ve hani böyle bir şey Türkiye'de gerçekleşirse bunun farkı ne olabilir? Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Çünkü bununla ilgili günlerdir kendi içimde tuhaf bir savaş yaşıyorum. Türkiye'de Me Too hareketi başlamaya can atıyor. Ama bakın siz eğer bir platform olarak Me Too'yu başlatıyorsanız, tamam mı? Me Too'yu başlatıyorsanız, siz çok iddialı yazılar yayınlıyorsanız ama sonra yaptığınız bir etkinlikte benim ifşa ettiğim ve sizin de bildiğiniz kişiyi siz programa davet ediyorsanız o zaman burada Me Too falan başlamaz ya. Ahbap çavuş ilişkilerini sürdürmek istediğiniz sürece Me Too başlamaz. Aynen öyle. Yani besbelli ben ifşa ediyorum orada. Ve sen sonra onu çağırıyorsun programa. Ya da başka bir kadın arkadaşımız ifşa ediyor. Sonra bakıyoruz adam yine ödül almaya devam ediyor ya. Yani bu ülkede birçok kadına, Birden çok. çok fazla kadına, erkeğe, cis erkeğe, LGBT plus'a taciz uygulamış ve hala ödüllendirilen yazarlar var. Var. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Me Too bu şekilde başlayamaz ki. Yani biraz tepki göstermeniz lazım. Yani kadınların kendi adalet mekanizmalarını bir şekilde Kadınların değil, tacize uğrayan bütün bireylerin. hegemonik erkeklik dışında kalan Evet. bütün bireylerin, tacize uğrayan bireylerin, tacize uğramamış olsa da bunu mesele edinmiş bireylerin, kendi alanlarını, direnç mekanizmalarına isim verebilmemiz lazım. İsim verebilmemiz lazım. Ben şu an isim veremiyorum. Niye? Çünkü örgütlü değiliz. Eğer isim verebilirsek ve bu isimleri birbirimizle besleyip öğrenirsek Me Too Türkiye'de öyle bir patlar ki çok güzel olur. Ki sanırım şu an başka sektörlerde de böyle patlamaya hazır bir bomba gibi. Evet yani tabii dizi sektörü Evet, işte oyunculuk müzik, sendikası vesaire Evet yani yaşanıyor. işte son olayları biliyoruz. Sıla Ahmet Kural. Evet yani Evet. işte ama orada da hep şeye takılıyoruz işte bilinme bilinmeme. Evet. Yani bence o adı bilinmeyen bir şairin ya da editörün yaşadığı tacizle ünlü birinin yaşadığı şey aynı yani. Evet. Ama niye tepki vermiyoruz? Vermeliyiz. Tepki vermekten de ziyade hani bu alanları yaratmamalıyız artık. Hani dediğin gibi bir etkinliğe zaten ifşa edilen, tabii ki bunun hani sorgu mekanizmaları çalışmalı. Hani bir ifşaya kimse körü körüne inanacak kadar Tabii. direkt saldırılmamalı, linç edilmemeli ifşa Aynen ettiği öyle. düşünülen bireyde. Ama en azından burada biraz daha söz hakkını beyan sahibine vermek gerek diye Evet düşünüyorum işte ben. öznelerin konuşması gerek. Öznelerin konuşması gerek. Peki sen
daha ne yapmayı düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Ya da kafanızda başka planlar var mı? Başka kadın arkadaşlarla, Tabii ki var. başka bireylerle. Yani şöyle aslında konuştukça çoğalıyoruz. Tabii ki kadın arkadaşlarla konuşuyoruz. Başka ortamlardan yani yayın sektörünün içinde olmayan kişilerle de çok konuşuyorum. Eğer hepimiz kendi egolarımızdan vazgeçip bir araya gelebilirsek güzel şeyler olacak. En azından yani konuşmak, bir şeyler söylemek bile bir şeydir. Bir anlamı var Türkiye'de. Evet. Yani bilmiyorum işte bu ödül mekanizmalarının kırılması, sürekli taciz eden erkeklerin adını artık telaffuz edebilmek. Evet. Bunları yapmayı isterim ben. Bir de veri tabanı. Evet, veri tabanı. Gerçekten önemli. Yani umarım bir gün bu yayında isim de verebiliriz. İnşallah. Her şeyi konuşabiliriz Umarım. başka arkadaşlarla da. Umarım. Çok teşekkürler Nazlı Ne katıldığın için. Ben Çok teşekkür güzel bir ederim. sohbetti. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün Medyascope TV'de Türkiye'deki yayıncılık sektöründeki tacizleri konuştuk. Taciz iddialarını konuştuk. Taciz nedir, ne değildir, aşamaları nelerdir? Nazlı Karabıyıkoğlu konuğumuzu. Çok teşekkürler Nazlı tekrar. Sağ ol. Herkese iyi günler diliyoruz.